Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bu videoda sizlerle kahramanların yıldız özelliklerini, becerilerini, bu kahramanlarla neler yapabileceğimizi ve bazılarının yüzüklerini tartışacağız arkadaşlar. Otto ile başlayalım. Otto bende şu an açık değil. Çevirmedim çarkları. Otto bizim karşımıza Maraşer mızrak süvari bir kahraman olarak çıkıyor arkadaşlar. Sıra tabanlı kudret hasarı veren bir kahraman. Huang'da da aynı şekilde sıra tabanlı tetikleniyor yetenekler. Kumandan becerisiyle başlayalım. Önündeki konik alanda bulunan en fazla 3 düşman birliği kudret hasarı veriyormuş. Kudret bonusuna bağlı kalarak. Birliğin ölümcül hasar aldığında kutsal ışıltı durumuna girerek 7 saniye boyunca tüm hasarlara karşı bağışık hale gelir. Savaşa girdiğinde ilk öfkenin 100. Bu kumandan becerisi harika. Yani bu sıkı bir savunma sağlıyor bize. Baya bağışıklık. Yani tüm hasarlara karşı 7 saniye boyunca bağışıklık kalmak demek 7 saniye boyunca diri kalmak demek bir kere. Bir de ondan öncesi var yani. Bir de ondan önce kapışma süreci mevcut. Birinci becerisi imza becerisiyle ilgilenelim. Bahsettiğim gibi sıra tabanlı bir beceri bu. Her 6 saniyede bir düşman birliğe kudret hasarı veriyormuş. Bu beceri her 3 kez etkinleştiğinde bir sonraki imza becerisinin bekleme süresi 3 saniye kısalıyormuş. Her imza becerisi etkinleştiğinde 1500'lük bir alan içindeki tüm birliklerin verdiği hasar 3 dakika boyunca birinci seviye için şu anda bir seviye bu beceri 0.6 oranında artıyormuş. En fazla 6 kez birikiyormuş ve bu etki yalnızca konuşturulan birimlerin maksimum konuşlanabilirliğinin %80'i aştığı PvP savaşlarında meydana çıkıyormuş. Toplu bir savaş halindeyken ya da 2-3 komple birine dalıyorsak hasarları arttırıyor abi. Bu şurada bahsettiği şey nerede o? 1500'lük bir alan içindeki tüm birliklerinin verdiği hasar diyor. Yani alan içinde sen 3 tane kompunla birlikte saldırıyorsan hepsinin birlikte bir hasar artışı sağlanıyor. %80'i aştığında derken yani ilk baskınlığı kurmak için iyi bir etki. Fakat sadece PvP'de işe yaraması da biraz moral bozucu geliyor bana. İkinci becerisine baktığımızda ikinci becerisi karşımıza Kutsal Roma İmparatorluğu uygun bir beceri oluyor kullanmak için. Şöyle maksimum kademe ve 40 seviye etkileriyle ilgilenelim. Yine sıra tabanlı bir beceri bu. Sıra tabanlı hasarı veriyor. Güzel. Her 6 saniyede bir düşman birliğe kudret hasarı veriyor. Kudret bonusuna bağlı kalarak ve aynı zamanda birliğin aldığı hasarı 3 saniye boyunca %10 azaltıyor. Yine savunma. Kahraman her 3 kez sıra tabanlı imza becerisini tetiklediğinde bir sonraki sıra tabanlı imza becerisinin hasarı %5 artıyor. Şimdi şöyle kendi imza becerisinde de zaten şunu söylüyordu. 3 kez tetiklendikten sonra imza becerisinin yine güçlendirme miktarı vardı. Burada da %5 daha ekliyor. Çok iyi. Bu ne demek? Yani 6 saniyede bir tetikleniyor ve bu 6 saniyenin 3 saniyesi boyunca hasar %10 azalıyor demek. 3 kez sıra tabanlı imza becerisini tetiklediğimde imza becerisi %5 arttırıyorum. Çiçek gibi. Güzel. Bir diğer becerisi de hiddetle hücum. Kahramanın imza becerisini her etkinleştirdiğinde pasif beceriler hariç diyor. Kahramanın kudret hasarı direkt %19,5 artar. Maksimuma getirdiğinde ve en fazla 5 kez birikebilir diyor. Pasif ve hasar vermeyen bir beceri bu. Hani pasif hasarını arttırır gibi bir mücevher ya da at becerisi kullanmak istiyorsanız burada işe yaramıyor. Bu sadece bir pasif etki yani. Yine imza becerisini tetiklemeye bağlı olarak verdiğim tüm kudret hasarını %20'ye kadar arttıracak. Abi bu da çok iyi. Çok güzel. Mis gibi bu arada şu sıra tabanlılar kudret hasarlı olduğu için atlarda da sürekli bineklerde de kullanamadığım bir özellik vardı benim. Falanj kılıcı. Sürekli de karşıma çıkıyor. Kırmızı bir şekilde %10 oranla çıkıyor falanj kılıcı. Yani sıra tabanlı kudret hasarı demek falanj kılıcı özelliğimiz. Mücevherlerde de sıra tabanlı hasar cevherini kullanabiliriz artık bununla. Güzel, böyle harika. Şu diğer özelliklerine de bakalım, yeteneklerine. Savaş filine bakalım mesela. Düşman birliğe her 9 saniyede bir kudret hasarı. Bu arada yine sıra tabanlı bir beceri. Birliğin aldığı bir sonraki beceri hasarını %50 ihtimalle 20 azaltır. İhtimallere bağlı bir beceriymiş bu. Vahşi de bu arada tercih ediliyor. 9 saniyede bir kez kudret hasarı veriyor. Bonusa bağlı kalarak ve en yüksek zırha sahip düşman kahramanın zırhını 3 saniyeliğine 75 azaltıyor. Zırhını azalttığı için bu beceri de güzel aslında.
Ama tercihim hiddetli hücum olur benim. Yani buradan devam edebiliriz abi. Şimdi yıldızlarını inceleyelim. Birinci yıldızı tamamladığımızda zaten kudret niteliğini +2 arttırıyormuş. Burada imparatorluk ayrıcalığının hasar oranını fazladan %20 arttırıyormuş. Yani imza becerisini direkt %20 oranında hasar artışı sağlıyor. Abi çok güzel. 3 yıldıza bakalım bir de. İmparatorluk ayrıcalığı menzil içindeki birliklerin verdiği hasarı fazladan %1 arttırır. O hani bir menzil belirlemiştik ya. Oradaki birlikler diğer komplarda bir hasar verebilir demiştik. Onların hasarını da %1 arttırıyormuş. 5 yıldıza bakalım. 5 yıldızı tamamladığımız hali neymiş? İmparatorluk ayrıcalığı her etkinleştiğinde 1500'lük bir alan içindeki tüm birliklerin aldığı hasar fazladan %2 azalır. Çarpışan her ilave düşman birliği için 0.5 artar, en fazla %3 olurmuş. Çok iyi. Bu menzilin içindeki herkes net %2 daha az hasar alıyor anladığıma göre. Çatışma halinde olan her birimde bu yüzdeyi 3 kez biriktirebildiği için 2 artı bir en fazla %3. 6 kez biriktirebiliyormuş. Yani oradan da %3 geldiğinde bu %5'e kadar yükselebiliyor. Ama yine %80'i aştığımız durumlarda diyor burada. Ve PvP savaşlarında etkili. İmza becerisinin son kısmı gibi burası da. Yani 3 yıldızı yeterli gibi geldi bana. Böyle 5 yıldıza gerek yok. 3 yıldızı yeterli bir hero gibi geldi. Savaşlarda da direkt diğer ittifak üyelerine ve kendi diğer komplarımıza bufflamak için kullanılabilir. Yani free to play, yani çok para yatırmadan oynuyorsanız hiç bulaşmayabilirsiniz Otto'ya. Farklı komplarla ilgilenebiliriz yani Otto'dansa diyorum ben arkadaşlar. Şimdi Zhu Liang'e bakalım. Zhu Liang karşımıza taktikçi, kılıç okçu bir kahraman olarak çıkıyor arkadaşlar. Kumandan becerisine bakalım ama kumandan olarak kullanmayız. Ya da bakalım. Birliğin aldığı hasarı %4.47 azaltıyormuş. Shimen haline giriyormuş bu azaltmadan sonra. Bu haldeyken konuşlandırılan birliklerin %0.10 kadarı kudret becerisi hasarını doğrudan azaltıyormuş. 6 saniye sürüyormuş. Savaşa girdiğinde ilk 100 öfke kazanıyormuş. Geçtim. İmza becerisine bakalım şimdi. Zhu Liang temel yeteneklerinin %3 kadarını kumandanına 1.1 oranında aktarır. Wow. Savaşa girdikten sonraki ilk 12 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı %6 azaltır. Bir seviye için konuşuyoruz bu arada arkadaşlar. Sonrasında bu azaltma düşerek %3'e kadar düşer. Yani diyor ki ben sana ilk 12 saniye hani %6'sını vereceğim onun ama net bir miktar olarak da %3'ünü sana kesinlikle bırakacağım diyor. Her 3 saniyede bir saniyeliğine Shimen haline girer. Bu hal sırasında tüm konuşlandırılan birimlerin bu 10.000'de 7'si kadarına denk alınan kudret hasarı. Ya bu birinci seviye olduğu için bu oran biraz düşük ama 40 seviyede ciddi bir orana çıkacaktır diye düşünüyorum. Alınan hasarın en fazla %80 kadarını azaltır ve %50 ihtimalle birimleri yeniler diyor strateji bonusuna bağlı kalarak. Güzel abi. Yani birim yenilemesi de sağlıyor. Harika. İkinci yeteneğine bakıyoruz. Şuradan kendi yeteneği olması lazım. Doğu rüzgarları. Şuradan maksimum etkileri verelim. Savaşa girdikten 3 saniye sonra, ilk 3 saniye bir etki yok. 9 saniye boyunca kumandanın imza aktif beceri hasarını %30 ve etkinleştirme ihtimalini %10 arttırır. Sonrasında savaş bitene kadar hasar bonusunu %15 ve etkinleştirme ihtimalini %5 seviyesine düşürür. Kumandan bufflayan bir yetenek bu. Savaşın 4. saniyesinde artık başlıyor, devreye giriyor. 9 saniye boyunca kumandanın imza aktif becerisini %30, etkinleştirme ihtimalini de %10 arttırıyor. Ve şöyle bir şey de söylüyor. Ben sana net bir şekilde diyor. Bu hasar bonusunu %15 arttıracağım savaşın sonuna kadar. İhtimalini de %5 arttıracağım diyor. Bence harika bir yetenek bu abi. Diğer 3. yeteneği de zaten savaş taktiği olacak. Aktif beceri bu. Düşman birliğe strateji hasarı verir ve birliğin birimlerini yeniler. Yani direkt strateji bonusuna bağlı kalarak hasar ve yenileme çıktısı alıyor. Yani direkt strateji bonusuna bağlı kalarak hasar veriyor ve bize birim yenileme sağlıyor. Zhu Liang. Şimdi yıldızlarına bakalım. Shimen mucizesinin nitelik aktarım oranını %5 arttırıyormuş. Savaşa girdikten sonraki ilk 12 saniye için birliğin aldığı hasarı fazladan %5 azaltıyor. Sonra 2.5 düzeyine düşürür. İmzada da okuduğumuz gibi 1.1 oranında aktarıyordu. %5 daha eklediğimizde bu oran %1.15 olarak etki gösterecek. Savaşa girdikten sonra sabit %5.96 yani %6 vardı zaten. %5 de buradan geldi. 12 saniye boyunca %11 hasar azaltıyor ve 12 saniyenin sonunda da yeni tablo toplamda
Bu sabit %5.7 civarlarına kadar düşüyor ama sabit kalıyor abi. Birinci yıldızda özellikle bayağı güzel geldi bana. Yani bir yıldızı iyi. Bir yıldız geçeriz zaten. 3 yıldıza bakalım. Shimen hali aktifken kumandanın imza aktif beceri hasarını %15 arttırıyor. Abi 3. yıldızı tartışmaya gerek yok. Shimen aktifken kumandanın aktif becerisi arttırıyorsa zaten harika. Ramses yine yolunu buldu abi. Bunu Ramses'in arkasına koyacağız. 5 yıldıza bakalım. 5 yıldızda ise Shimen süresini 1 saniye uzatıyormuş. 3 saniyede 1 veriyordu ya, artık 3 saniyede 2 verecek ve hasar azaltma etkisini de 10.000'de 5 arttırıyormuş. Direkt arttırıyor. Normalde 3 saniyede 1'di bu aktif olan Shimen. 2 katına yani 2 saniye çıkacak ve yine hasar azaltmaya da devam edecek. Abi hasarları aşırı azaltan ve sadece kendine değil diğer birliklere de faydalı olan bir kahramandan bahsediyoruz Zhu Liang'ı incelerken. 3 yıldızda güzel, 5 yıldızda efsane bir kahraman olduğunu söylüyoruz. Ve şimdi de Robin Hood'u incelemeye geçiyoruz hep beraber. Robin Hood Maraşal Süvari. Savunmada pasif etkileri, saldırıda ise ikinci vuruş ve aktif etkileri ön planda olan bir kahraman. Genelde becerileri kudret bonusuyla çalışan yakışıklı bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor Robin Hood abimiz. Şöyle bakıyoruz, saçlar maçlar. Bayağı tiki. Destek hero'su zaten. Burada açıklamasında da yazıyor kendisinin. İmza becerisine bakalım. Şöyle geçelim. Destek hero'su olduğu için kumandana bakmadım. İmzaya geçtim. Kumandanın imza ikinci vuruş becerisini etkinleştirme ihtimalini, yani kumandanın ikinci vuruşunu tamam, %3 arttırıyor bir seviyedeyken. Kumandanın imza ikinci vuruş becerisini etkinleştirdiğinde birliğin birimlerini yeniliyor. Tamam. Ve kumandanın imza becerisi hasarını 3 saniyeliğine %5 kadar diyelim. %5 kadar arttırıyormuş. Bu her tetiklendiğinde de birlik için öfke yenilemesi sağlıyormuş. Yani ben sana diyor sürekli kumandan becerini arttıracağım. Bir yandan birliklerimi yenileyeceğim. Bir yandan da ikinci vuruş becerini çatır çutur arttıracağım sana diyor. Şuradan ikinci yeteneğine baktığımızda kanla ödeme kullanılabilir diyorum ben. Normal saldırılardan sonra düşman birliğe kudret hasarı veriyor ve birliğin birimlerini yeniliyor. Yani kudret bonusuna bağlı kalarak hasar ve yenileme sağlıyor burada. Diğeri de adil yargı olacak. Buna da bakalım. Yükleme haline giriyor. 3 saniye sonra düşman birliğe kudret hasarı veriyor ve tüm düşman kahramanların kudretini ve stratejisini 3 saniyene 60 azaltıyor. Bayağı zayıflatıyor yani. Güzel, adil bir yargıya dönüştürüyor kendinin de dediği gibi. Şimdi yıldızlarını inceleyelim. Neşeli yoldaşın yenileme oranını fazladan %15 ve öfke yenileme ihtimalini fazladan 20 arttırır diyor. İmza becerisi, bahsettiği neşeli yoldaş imza becerisi. Yenileme oranı %15 daha arttırıyormuş. Öfke yenilemeyi de 20 arttırıyormuş. Yani sürekli kumandan beceri atsın, ben de yenileye devam edeyim diyor burada bize Robin abimiz. 3 yıldızına bakıyorum. İmza becerisi kumandanın imza becerisi hasarının fazladan %5 arttırıyormuş. Tamam. Ben böyle kumandanı besleyen her beceriye, etkiye, özelliğe bayılıyorum abi. 5 yıldıza bakalım bir de. Yine neşeli yoldaştan yani imza becerisinden bahsediyor. Öfkeyi yenilemesini 2 puan arttırır. Birliklerin yavaşlatılmış hedeflere %20 fazla hasar verir diyor. Abi ciddi bir hasar artışı ve yenileme yüzdesi var. Güzel bir hero. Yani 5 yıldıza kadar yapılabilir fakat Robin Hood şu an bence biraz alınıp stok yapılma hero'su gibi geliyor bana. Aslında çok da güzel kullanılabilir. Ben yıldızlarını ve özelliklerini çok beğendim diyebilirim. Gelelim Zinshi Huang'a. Yine Otto gibi Maraşal sıra tabanlı kudret hasarı veren bir kahraman. Bazı özelliklerini ek olarak strateji bonusu da destekliyor. Kumandan becerisinden başlayalım direkt. Birliğin belirli bir miktarda birimlerini yeniler. Yenileme oranı işte bu da bahsettiğim gibi strateji bonusu ve kudret bonusuna bağlı kalarak yapıyor. Ve 9 saniyeliğine beceri hasarını %5, bu birinci seviye için yine %5.36 kadar arttırıyormuş kumandan becerisi. İmza becerisine bakacak olursak sıra tabanlı bir beceri çıkıyor karşımıza. Zaten söylemiştik bunu. Yine aynı şekilde birim yenileme sağlıyor. Ek olarak 3 saniyene hasar azaltma veriyor. Ve en önemlisi %10 ihtimalle 1 saniyeliğine hasar bağışıklığı haline giriyor. Abi bu çok önemli. Hasar bağışıklığı halindeki birlikler alınan tüm hasarı yok sayar. Harikulade. İkinci yetenek olarak Muzmin Muharebe'yi
tercih etmemiz gerekiyor. Muzbin Muharebe'yi de inceleyelim. Birimlerin her 6 normal saldırısından sonra birliğinin birimlerini yeniliyormuş. Birim yenileme etkisi altında ilerliyor burada. Üçüncü yetenek olarak da birim yenileme yaptığımız için huzurlu sığınağı tercih ediyoruz. Burada da zaten pasif, ikisi de pasif bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanın birim yenilemesi ardından birliğin aldığı hasarı 3 saniyeliğine %20 azaltıyor. Burada birimleri yeniliyorsun. Burada da her yenilediğinde %20 hasar azaltıyorsun diyor bize. Şimdi yıldızlarına bakalım bu abimizin. Huang abi. Huang'ın yıldızlarına baktığımızda çağların imparatorunun yenileme oranını fazladan %20 arttırıyormuş. Bu bayağı yenileye devam edecek yani. Tamam, 3 yıldıza bakalım. Kumandanın güzel. Kumandanı bufflıyor 3 yıldız durumunda. Kumandanın sonraki beceri hasarını %25 arttırıyormuş. Bence çok tatlı abi. Yani kumandan becerisine de denk gelebilir bu %25. Eğer ona denk gelirse zaten ciddi bir artış sağlar diyorum ben. 5 yıldızda ise arkadaşlar Çağla'nın imparatorunun sağladığı hasar bağışıklığı halinin ihtimalini fazladan %5 ve kumandanın sonraki becerisinin hasarını %50 arttırıyor. Wow. 3 yıldız olarak kullanılabilir. Ama 5 yıldızda çok can yakabilecek bir hero olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Robin Hood'un aksine biraz daha çirkin Vlad'la ilgileneceğiz. Ben Vlad'ı kullanıyorum zaten Kiros'un arkasında. Kiros'u olan herkesin Vlad'ı da olsun diyerek başlayalım. İmza becerisiyle. Diyor ki imza becerisinde Kiros yani en yüksek kudrete sahip hero hasar verdiğinde %50 ihtimalle bir kudret hasarı da ben veririm diyor abi. Vlad abimiz böyle sert başlıyor. Her hasar verdiğinde ise rakibinin %25 ihtimalle %15'lik kadar savunmasını yok sayıyor. Bu harika diyorum ben. Bildiğin yok sayıyor. Zaten Kiros'ta da vardı. Üçüncü beceri ölümcül ejder dikeni kullanıyorum. Pardon, ikinci becerisinde. Ölümcül ejder dikeni pasif kudret hasarı veren bir beceri. Saniyede bir kez karşı saldırı yaparak kudret bonusu bağlı kalarak hasar veriyor. Ve bu beceri 4 kez tetiklenirse bu az önce anlattığım yani böyle fight uzarsa diyor 40 seviye için düşmanın savunmasını %28 daha yok sayılacak ve Kiros'un hasarı 3 saniyeliğine %17,5 kadar da artacak. Abi mükemmel, resmen mükemmel. Bu arada bu ölümcül ejder dikeni kendi becerisi, bakın görselde de anlayabilirsiniz. Kendine ait bir beceri yani. Üçüncü beceride ise yine karşımıza pasif kudret hasarı veren bir beceri çıkıyor. Zorlu misillemeyi alıyoruz arkadaşlar. Buraya zorlu misillemeyi koyup geçiyoruz yani. Karşı saldırı yapıyor. Kudret hasarına bağlı olarak da hasarlar veriyor. Yıldızlarına bakalım Vlad'ın. Şimdi bir yıldızda ejderha gücü hasarını %20 arttırıyormuş. Temiz. Tek satırda istediğimizi vermiş bize. 3 yıldıza bakıyorum. %25 ihtimalle savunmanın %15'i yok sayılıyordu ya az önce. Onu %30 ihtimale taşıyor ve ilk 18 saniyede %10 daha az hasar alıyoruz. Birliklerin diyor yalnız. Bu sakin su. Bildiğin sakin su bu. Savaşa girdikten ilk 18 saniyede birliklerin aynen %10 daha az hasar alır. Bu bildiğin sakin su. Sakin su yüzüğü Vlad'ın içinde, yıldızında var kardeşim. 5 yıldız olursa eğer Kiros'un hasarından sonra %50 ihtimalle hasar vermek yerine artık %60 ihtimalle hasar verecek ve yine yok saymayı da %5 daha ekliyoruz. Totalde %30 ihtimalle savunmanın bir kısmı yok sayılmış oluyor. Bunlar sadece Vlad'ın yok saymaları abi. Daha Kiros'u hesaba katmadığımız durumlar bunlar. Şimdi arkadaşlar özetleyecek olursam Vlad'ı çarktan, Otto'yu da çarktan, buradaki Huang'ı da Vali'den alırsak bu sezon kadromuza yapabileceğimiz en iyi transferler bunlar olacaktır. Otto'yu çarktan, Huang'ı da en kudretli Vali'den aldık diyelim. Güzel bir mızrak kompunun iki kahramanını almış oluyoruz. Bakın şu an free to play oynayanlar için 2 tane hero hazır. Bildiğin herhangi bir para yatırmadan bunları böyle 3 yıldıza kadar taşıyabileceğin imkanlar mevcut elinde. Bunların yanında bir de Ram ya da Octavian varsa oh mis, alın size yeni sezon etkili mızrak kompu. Daha ne istiyorsun abi? Aynı şekilde zamanında Kiros'u çarktan almış biri olduğunuzu düşünerek yani mesela ben çek Vlad'ı abi, çevir çarklarını. Bu sezonun kahramanlarını boş geçmememiz lazım. Boş değil abi bu kahraman. Kiros ile Vlad'ın yanına da Mansa Musa'yı yapıştırdık mı? Oh! Yeme de yanında yat abi. Kiros kompunda yüzükler de belli. Bakalım hemen. Kiros'a çekiyorsun
Açıyorsun abi yıkım habercisini. Tüm kahramanların normal saldırı hasarını %20 azaltıyor. Azalt abicim. Ama pasif becerilerin hasarını %14,5 kadar arttırıyor. Bu yüzük daha bir seviye abi. Geçiyorum. Vlad'a da yaban domuzu yüzüğünü takıyoruz. Birliğindeki birimlerin sayısı maksimum birim sayısının %60 kadarının altına düştüğünde, yani seninle rakiple böyle biraz dişe diş kapıştığımızda tüm kahramanların pasif beceri hasarını %8,82 arttırıyor. 40 seviyeye kadar çıkabilen mor yüzüğümün birinci seviye halinde. Birlik saldırısı ve birlik savunması da veriyor. Tertemiz abi. Burada Mansa Musa'ya da biz sakin suyu koymazsak olmaz abi. 18 saniye boyunca hasarı da azaltacağız. Tertemiz bir kom çıkıyor karşınıza. Hadi Kiros'u falan almamış ol. Ramses'i, Charlemagne'i aldıysan o da güzel abi. Mis gibi. Şimdi karşında Liang var. Liang'ı çakacaksın abi hemen. Ben de alacağım bu arada Liang'ı. Şu an şeyi çevirmeye çalışıyorum. Çark'ta biliyorsunuz Vlad'la beraber geliyor. Liang'ı çakacaksın abi bunların ikisinin arkasına. Tertemiz, böyle kaçırılmaması gereken, aynı Vlad gibi kaçırmadan bunu alacaksın yani. Robin Hood öyle değil abi. Robin Hood'u biraz daha böyle yatırım amaçlı almanız gerekiyor. Ama önceliğimiz bence Vlad ya da Liang olmalı. Otto biraz daha zengin işi gibi geliyor bana. Diğer tüm birliklerini savaş esnasında bufflamak için bile Otto'yu 5 yıldız yapan balina abilerimiz, Kraken dayılarımız çıkar. Vardır illaki. Arkadaşlar sezon 5 kahramanları ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekstra sorularınız olursa eğer topluluk linkimizi açıklamada yer alıyor. İzlediğiniz videolarıma görüşlerinizi bildirmeyi unutmamanızı ve beğenilerinizi eksik etmemenizi diliyorum sizlerden. Taktik çağındayız ve sizler de taktikle kalın. Görüşmek üzere.